Merhabalar. OLED iletişim protokollerine ve boyutlar olarak farklılık gösterebiliyor. Mesela bizim bugün kullanacağımız Türkçe okunuşunu söyleyeyim. I2C iletişim protokolünü kullanıyor. Bir artı bir eksi ve iki iletişim pini. CPI iletişim protokolü daha çok pin istiyor ama bizim kullanacağımız I2C iletişim protokollü ekran iki bacakla bütün işimizi halledebiliyoruz. Yani artı ve eksiği saymazsak iki bacak toplamda 4. Boyu olarak bizim kullanacağımız 0.96 inç olarak geçiyor. Bir 27 milimetreye 27 milimetre boyunda. Bunların boy olarak da farklılıkları var. Mesela 128 x 64 piksel olanı kullanacağız bugün. Şu anki resimde gördüğümüz 128 x 32. Peki OLED ne demek dersek, organik LED diye geçiyor. Normal LCD'lerde bildiğiniz üzere 2x16 karakter olanlar liquid kristal, likit kristalden oluşuyor. Bunlar ise 128 x 64 piksel organik LED düşünün. Yani hepsi LED, bir karakter olur, bir şekil olur. LED olarak yandığı için arka plan aydınlatması yok. Bu sayede görüntümüz çok net, çok temiz bir görüntü elde edebiliyoruz. Parlak ve aynı zamanda ekranın neresinden bakarsanız bakın, sağından soldan aşağısından ve yukarısından asla görüntüde kaybolma, silinme gibi bizim liquid kristal LCD'lerinde olduğu gibi şey olmuyor. Fiyatı da AliExpress'te gördüğünüz gibi şu anki güncel fiyatı 2.63 demiş. Ortalama 3 dolara yakın. Benim aldığım mağazada beyaz ve mavisi var renk olarak, bu ledlerin rengi. Ben mavisini kullanıyorum. Aynı zamanda bunların RGB ve iki renkli olanı var. İki renkli. Üst kısmı sarı, alt kısmı mavi oluyor. Bu da resimdeki de gördüğünüz gibi RGB. Fiyatları tam olarak bilmiyorum şu an ama pahalı. Şimdi bağlantıya gelirsek, ben nano kullanacağım. Nano ile zaten onu aynı. 5 volt direkt VCC'ye geliyor. 3.3'e gerek yok. Direkt 5 volttan besleyebilirsiniz. SDA A4, SCL A5. Bunlar kütüphanemiz. Bunu da indiriyoruz. İkisi birbiriyle bağlantılı olduğu için ikisine de ihtiyacımız var. Bunları indirdikten sonra zip klasöründen çıkarıp direkt Arduino'nun bulunduğu konumda libraries, yani kütüphane kısmına direkt yapıştırıyoruz. Ben de zaten gördüğünüz gibi ikisi de mevcut. Evet, bunları attıktan sonra ilk denememiz için SSD 1306 128 x 64 I2C olanı seçeceğiz. Bunu açtıktan sonra bu gördüğünüz OLED'in I2C adresi diyor. Benimkinde C, sizinkinde D olabilir. Şu an yükle diyoruz ve gördüğünüz gibi sorun çıktı. Neden? Genişlik ayarı yanlış. Lütfen şu dosyaya girin ve düzeltin diyor. Biz de direkt libraries klasöründen söylediği dosyayı açıyoruz. Bizim ekranımızın pikselini belirten kısım var. Şu anda tanımlı olan 128'e 32 tanımlı. 128-64 olan da 2 slash koyularak bunu yorum olarak tanıyor. Biz de tam tersini yapacağız. 32 olanı yoruma çevirip yukarıdaki 64 olanı aktif edeceğiz. Bu şekilde bizim ekranımızı tanımlamış olduk. Kaydettikten sonra yeniden derlediğinizde hiçbir sorun olmadığını göreceksiniz. Burada işte çizgiler, şekiller, yuvarlak oluşturma, kare oluşturma, negatifini oluşturma, görüntünün sayı kaydırma, burada karakterler hepsi aynı anda oluyor. Burada bir demo, yani efekt var. Buradan kontrol edebilirsiniz. Çalıştığını gördükten sonra biz zaten kendi projemize geçebiliriz. Şimdi ben daha önceden hazırladım. Yani bir daha yazmaya uğraşmayalım diye. Şimdi burada int veri tipinde sayı değişkeni tanımlıyoruz. Kütüphaneler tanıtılıyor. Adafruit'in kütüphanesindeki display'i başlatmak için komut. Resim kodunu bu şekilde buraya ekleyeceğiz. Şu anda bunu kullanmayacağız. Alt kısma geçelim. Şu anda bu üst kısım ve OIT setup kısmı önemli bizim için. Burada başlatmak için OLED'imizi şu kodu yazıyoruz. Dediğim gibi bu sizde D olabilir. Ben C yazıyorum. Bu I2C protokolünü kullandığımız için bunu da yazmamız şart. Bu kısım, buradaki yorum kodlarını buraya ekliyorum ki bu kısım şu anda bize lazım değil. Bu yukarıdaki resim kodumuzun kodu. Evet, şu anda setup kısmında sadece önemli, gerekli olan açıklamaları, tanımlamaları yaptık. Ve loop kısmına geldik. Burada yukarıda tanımlamış olduğumuz int veri tipinde sayı değişkeni var. Sayı artı 1 olarak devam ediyor. Sürekli ekliyor üstüne. Color var. Bu ekranda yazdırmak istediğimiz şekil, rakam, yazı her neyse standart mı yoksa negatif mi olduğunu belirtiyor. White standart olan, parlak olarak gözükecek bize. Black yaparsak yazdıklarımız karanlık, ekranın tamamı aydınlık olacak. Display set text, bu da yazımızın boyutu. Şu anda ben 2 yazdım. Kursor dediği nereden başlayacak? Biz yazdırmaya nereden başlayacağız yazımızı?
Bu dikeyde ve yatayda pikselleri söylüyor. Display println zaten bildiğiniz gibi değişkeni yazdırıyoruz şu anda. Bir alt satıra geçiyor. Elen olduğu için başında println olduğu için bir alta geçip 3. yazı tipinde tekrardan sayı değişkenini bize yazdır dedik. Burada önemli olan bu kodlardan sonra display komutunu koymamız. Bunu koymazsak program bunu kesinlikle algılamıyor ve hiçbir yazı çıkmıyor ekranda. Bunu unutmayın. Bunun da altına display.clear display. Bu da her sayı arttığında temizlemek için kullanacağız. Bunu şu anda derletiyoruz. Çalışıyor, görüyorsunuz. 2 ayrı yazı boyutu var. Int veri tipinin son sınırına kadar geldikten sonra saçmalayabilir. Çünkü belirli bir sınır var. Hatırlarsanız bunları paylaştık sitemizde. Oradan yine kontrol edebilirsiniz. O sınırı geçtikten sonra eksili seviyelere gelip saçma sapan rakamlar, sayılar çıkabilir. Bu alt kısmı yorum yapıp üst kısımdaki resim kısmını anlatayım. Evet, şimdi loop kısmını kapattık. Loop kısmına ihtiyaç duymuyor. Şimdi burada önemli olan bitmap dosyamız ne olursa olsun bunu düzenleye tıklayıp buradan tek renkli bit işlem resmi olarak kaydetmemiz lazım. Tek renk. İsmini de değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bit derinliği 1 ve burada boyutu yazıyor. Boyutu da önemli. Çünkü bunu da tanımlıyoruz bu resmi belirtirken. Direkt file kısmından resim yükle diyoruz. Buradan resmimizi seçiyoruz. Başka herhangi bir ayar yapmamıza gerek yok. Şimdi buradan çıkış alacağız. Burada önemli olan txt'yi kendi vermiyor. Ben yazdım öylesine. Oraya .txt yapın. Açmada kolaylık olsun. Evet, gördüğünüz gibi kodumuz burada. Bunu buradan kopyalıyoruz. Direkt buraya yapıştırıyoruz. İsim farklı. Ben değiştirdim. Yani dediğim gibi istediğinizi yapabilirsiniz ama buradaki ismi çağıracağımız yerde de aynısını kullanacağız. Display clear display deyip temizledik. Buradan display draw bitmap deyip 0'a 0 yani en başta başlat dedik resmi. Ama hangi resmi? Electromagnetic. Direkt o yukarıdaki tabloyu çekti şimdi. Kaça kaç? 48'e 48. Bunu da belirtmemiz lazım. Standart parlak olsun dedik. Negatif değil yani. Şu anda resmimiz şu şekilde oluşmuş oldu. Ama biz ayrıyetten boşluk olduğu için ekranda biraz daha bir şeyler yazabiliriz. Set text color white dedik, standart. Set text size bir boyunda bir yazı oluşturacağız. 7 yan taraftan 7. piksel yatayda, 55 de üst taraftan 55. piksel yani 64 pikselin 55.'si öyle düşün. 7 de 128.'nin 7'si. Neden böyle yaptık? 7 biraz boşluk olduğu yandan ki Electromagnetics ortalasın diye. 55 de resim olduğu için yukarıda aşağı doğru biraz aşağıda olsun diye. Burada parantez içinde display print dedik. Burada electromagnetics.com yazdık ama dikkat edin 2 tırnak içerisinde. Resmimiz 48'e 48 olduğu için biz yeniden yazı yazdığımız zaman yandan tam 60. piksele geldik yatayda. Üstten de 5. piksele geldik. Tam üste dayanmasın diye yazımız. Bu sefer de elektronik yazdırdık. Yandan 60'a geldik tekrar. 5'in üstüne 15 daha ekleyip tam 20. piksele geldik. Yükseklikte 20. piksel dikeyde. Ve en son yine 60 yandan yatayda ve 35 yükseklikte teknoloji yazdık. Display'i bitirdik. Loop'ta zaten bir işimiz yoktu. Şu anda bunu gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi zaten setup kısmında olduğu için kodumuz direkt başlar başlamaz çıktı. Yapmak istedikleriniz hayal gücünüze bağlı. Mesela proje vardı. Bu pil boş diyor. Tam dolu. Ortalamanın üstünde düşük. Yani bu şekilde bu resimleri tek tek çevirip programın içerisine yerleştirip voltaj değerine göre pildeki işte doluluk oranını üst köşede gösterebilirsiniz LCD'de. Hayal gücünüze bağlı her şey yapabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kafanıza takılan soruları isterseniz yorumun altından veya siteye girerek bu yorum kısmından bildirebilirsiniz. Videoların devamı gelecek, takipte olun. İzlediğiniz için teşekkürler.